her videonuzun ana sayfada önerilmesi için ortalama %70 kitle tutmaya sahip olması gerekiyor. 70%. That's what you need. If it's below that, figure out how to go. Size garanti ediyorum, sunum gibi hazırladığım bu videonun sonunda videolarınızın daha fazla izlenmesini sağlayacaksınız. Şimdi bir dakika. İlk önce kitle tutmanın ne olduğunu, ne işe yaradığını anlatmam lazım. Ortalama görüntülenme yüzdesi ya da eski adıyla kitle tutma verileri videonuzun ortalama ne kadar izlendiğini gösterir. Kitle tutma verilerine ulaşmak için içeriklerinizin Analytics kısmına gidip biraz aşağı indiğinizde ilgili videonun verilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalın Analytics kısmından daha fazla göstere tıkladığınızda bir pencere açılacak. Buradaki artı ikonuna tıklayarak da bütün videolarınızın kitle tutma verilerini toplu halde görebilirsiniz. Videolarınızın önerilmeye devam etmesi için ortalama %40, ana sayfaya sürekli düşmesi ve yüksek görüntülenmeler elde etmek için ortalama %70'den daha fazla bir kitle tutmaya sahip olmanız gerekiyor. Başka faktörler de var ama biz bu videoda kitle tutmayı arttırmayı ve nasıl daha fazla izlenebileceğimizi konuşacağız. Ya kısacası videomuzu mümkün olan en fazla oranda izletmeniz gerekiyor. Ama gözünüz korkmasın, en iyi YouTuber'lar bile bazen bu oranı yakalayamayabiliyor. Çünkü her video her izleyici için aynı şeyi ifade etmeyebilir. Burada da gördüğünüz gibi sonuçta videoları ileri veya geri sardırdığımız durumlar vesaire olabiliyor. Şimdi size bazı örnekler göstermek istiyorum. Burada ilk 30 saniye verilerine dikkat etmelisiniz. Bir videonuzun ilk 30 saniyesi yaklaşık %70'in üzerinde izlenirse o video YouTube için değerli bir içerik haline gelir ve diğer kullanıcılara daha fazla önerilir. O yüzden videolarınızın ilk 30 saniyesine gerçekten fazla çalışmalısınız. Ya burada sadece şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu oran ideal dünyada olmasını beklediğimiz şey. Yani örneğin işte videonuzun ilk 30 saniyesi %50 izlenirse videom önerilmez gibi bir düşünceye girmeyin. Şöyle düşün. Sen başlığınla, thumbnail'ınla yani videonun vitriniyle insanları bir beklentiye sokuyorsun ve bu beklentiyi de video içerisinde karşılaman gerekiyor. Yoksa beklenti yani tırnak içerisinde kitle tutman düşer. Şimdi neredeyse her videomda dikkat ediyorsanız izleyici psikolojisinden bahsediyorum. Ya bu mantığı anlamadan özellikle markalı içeriklerde başarılı olamazsınız zaten. Onu da belirtmiş olayım. Kardeşim yani videolarımız izlenmiyor. YouTube'da izlenmelerimizi nasıl arttıracağız? Bize taktik ver. Bize balık tutmayı öğretme diyenler için üzgünüm ama proaktif olmak zorundasınız. Yani insanların videodan çıkabilecekleri noktaları tespit edip önlemler almalısınız. Birinci aşama ilk 30 saniye. Burada izleyici videodan alabileceği şeyin ne olduğunu öğrenmek ister. Burada insanlar için videonuzun bir özeti veya videonuzun ne hakkında olduğunu ilk 5 saniyede vesaire anlatabilirsiniz. Bir kolaj hazırlayabilirsiniz video içerisinden. Ayrıca kapak görselinde kullandığımız nesnelere video açılışında da yer verebilirsiniz. Zaten fark ettiyseniz bu başlık, thumbnail, ilk 5 saniye bir tutarlılık sağlıyor ve insanları videoda kalmaları için ikna etmemiz kolaylaşıyor. Her 2-3 saniyede bir farklı görüntüler kullanmanız da bu noktada izleyicileri tutmak için iyi olacaktır. Bonus olarak da şunlardan bahsedeyim. Videonuzun başına yazı eklemek, tanıdık bir yüz veya işte bir nesne kullanmak da fayda sağlayacaktır. Buraya kadar nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Yani bu bölümle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa unutmadan onları da yorum kısmından sorabilirsiniz. Aklınızda olsun. Proaktif olmalısınız dedim ya. Şimdi bir videonun yapısını oluştururken içerik türünüze göre kullanabileceğiniz belli anlatım çerçeveleri vardır. Hatta bu arada bundan bahsederken bu kitabı size öneririm. Tüm hikaye anlatma ve metin yazarlığı modelleri bu kitapta anlatılanlara dayanıyor. Giriş kısmını hallettikten sonra insanların bu videoyu izleyerek elde edecekleri faydadan bahsetmelisiniz. Bu eğlence olabilir, ürün incelemesi yapıyorsanız hiç kimsenin bilmediği bir özellik vesaire olabilir. İçerik türüne bağlı olarak eğer bunu anlatamıyorsan göstererek de yapabilirsin. Yani anlatmak yerine gösterme yolunu tercih edersin. Pekiştirmesi için söylüyorum. Bir insan videonuzu ne kadar uzun süre izlerse videonuzdan ayrılması o kadar zor olacaktır. O yüzden video girişleri hakkında bu kadar çok konuşuyoruz. Bunu aslında daha önceki bir videomda da bahsetmiştim. Yani insanlar dik format bir içeriği tek bir parmak hareketiyle geçebiliyorlar. Ama yatay format daha uzun bir videoyu bu şekilde geçemiyorlar. Orada videodan çıkmak için harcayacakları efor daha fazla olduğu için videoda kalmayı tercih ediyorlar. Bunların hepsi birbirini destekleyen şeyler yani. Bu noktadan sonra en çok sonuç aldığım taktiklerden biri olan engelleri kullanabilirsiniz. Bu müşterime yaptığım bir sunum ama sorun olmaz sanırım. Yani İzleyicilerin sık sık karşılaştığı sorunlardan, potansiyel problemlerden bahsedebilirsiniz burada. Orada zaten videoyu bir de kişiselleştirmiş de oluyorsunuz artık yani. O izleyen için önemli bir video haline gelmiş oluyor. Ve zaten her şey bununla ilgili. Yani
Bunu sunmaya geldik. Bu videoyu da bu yüzden çektim ve hala eğer buradaysan karşılığında bir şeyler veriyorumdur diye ümit ediyorum. Bu arada buraya kadar olan kısmı faydalı bulduysan videoyu beğenip abone olup olmadığını aşağıdan kontrol edebilirsin. Bazen abone olmayı unutabiliyor insanlar. Giriş kısmını hallettikten sonra videonuzun geri kalan bölümleriyle ilgili neler yapabileceğinizden bahsedelim biraz da. Anlatımınızı güçlendirmek için hareketli bir çekim yapabilir ya da arka planınızı değiştirebilirsiniz. Bu çok tutarlı ve estetik olmalı, yoksa çok kötü duruyor. Ona dikkat edin. Ardından ekrana uyarıcı materyaller vesaire getirebilirsiniz. Yazılar, görseller, bir-roll görüntüler, stok görüntüler vesaire. Bir de farklı kamera açıları kullanmak yine hem anlatımınızı güçlendirir hem de videoyu tek düzelikten çıkarmış olur. Yani çok değerli bir şeyden bahsetmiyorsanız sıkılan izleyici gitmiş izleyicidir. Yani bu yüzden yapmış olmak için değil de üzerine düşünülerek içerik üretilirse daha iyi sonuçlar alınabilir. Ayrıca izleyicilerinizin sıkılmasını önlemek istiyorsanız videolarınızda alt hikayeler de kullanabilirsiniz. Mesela bu videoda Jimmy 7 gün boyunca yalnız kalacağından bahsediyor. Alt hikayesi ise delirip delirmeyeceği. Burada da 7 gün boyunca okyanusun ortasında kalacaklarından bahsediyor. Alt hikayelerinden biri de herhangi bir durum olduğunda teknenin onlara yetişip yetişemeyeceği. İkinci alt hikaye ya da yan hikaye çadır yapıp yapamayacakları. Bunun gibi sürekli challenge'lar var. Bu konuyla ilgili Türkiye'den örneklerle 4 dakikalık bir video yaptım. Açıklama kısmında linki olacak, ayrıca info kartlarda. 2. dakikasından itibaren bu konuyu detaylıca anlatıyorum diyerek bu konuyu da kapatıyorum. Bu videoda bir içeriğin izlenebilirliğini arttıracak temel motiflerden konuşmuş olduk. Aslında ileri seviye yaklaşımlardan da bahsettik. İçeriklerinizi ve rakiplerinizi her zaman takip edip iyileştirmeler yapmalısınız. Bir şey yaptığınızda ya da bir video izlediğinizde bunun yeterli olduğunu düşünmeyin. Çünkü hiçbir zaman yeterli olmaz. Her zaman izleyicilerin tercih edebileceği sizden daha iyi birileri vardır mutlaka. Öyle. Bu videodan sonra nasıl içerikler görmek istediğinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Çünkü Şubat ayı için herhangi bir planlama vesaire hazırlamadım açıkçası. O yüzden fikirlere açığım. Buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.